Selam arkadaşlar, Yol Açtım kanalından Memduh ben. Sizlerle bugün yaklaşık 6 aydır kullandığım Sena 60S interkom cihazını anlatacağım. Burada neden 2 tane olduğunu sorabilirsiniz. Bu cihaz şarj olmasını durduruyor ve de bununla alakalı Sena'ya yazı yazdım. Dediler ki bize cihazı gönder, biz sana yenisini gönderelim. Fakat cihazı ben daha postaya koymadan, hiçbir şey hazırlamadan ikincisi elime geldi. Böyle olmuşken dedim ki madem cihaz elimde, 6 ay önce de kanalımda herhangi paylaşım yapmıyordum. Sizlere de bu sayede bir kutu açılışı, bir kullanıcı deneyim videosu çekeyim dedim. 6 aydan beri de kullanıyorum. Birkaç söyleyebileceğim cihazla alakalı şey vardır herhalde. Neden Sena aldım da Cardo almadım? Cardo mu daha iyi, Sena mı daha iyi? Burada motorcular kesinlikle ikiye ayrılıyor. Bir kısmı Cardo'nun iyi olduğundan bahsediyor, bir kısmı yok Sena çok iyi. Aslında en başta ben Cardo almak istiyordum. Şeklini daha çok beğendiğim için, daha minimal bir tasarım olduğu için Cardo benim gözüme daha hoş geliyordu. Benim çevremdeki herkes Sena kullanıyor. Bütün arkadaşlarımız, bütün topluluk Sena kullandığı için Mesh 3.0 ile beraber daha iyi bağlantı kurabileceğimizi düşündüm. Hem de arada uğraşacaktık. Böyle bir karar vermiş bulundum. Neden 60S cihazını tercih ettim? Açık konuşmak gerekirse bu kadar interkoma para vermeye değer mi? Kesinlikle konuşulup tartışılabilecek bir durum açıkçası. Ben niye bu kadar para verdim? Interkom cihazının uzun vadeli bir yatırım olacağını düşündüğüm için iyi bir ses sistemi, iyi bir bağlantı kurabileceğim, beni sıkıntıya sokmayacak bir cihaz almaya karar verdim. Çok daha uygun fiyatlar aslında. İşinizi görebilecek cihazlar var. Bunu tavsiye eder miyim? Prens fiyat performans ürünü değil arkadaşlar. Öncelikle bunu söyleyeyim. Üst düzey premium bir alet. Eğer uzun vadede bir yatırım niyetiyle alacaksanız tavsiye ederim açıkçası. Ayrıca de bu kapakları değişebildiği için ileride eğer ki siyah bir kasktan sallıyorum gri bir kaska geçtiğim zaman üzerindeki kapakları veyahut da beyaz, üzerindeki kapakları değiştirerek de diğer kasklarıma uyum sağlayabileceğini düşündüğüm için ayrıca tercih ettim. Kutu açılışına geçmeden önce her yerde internette bulabileceğiniz ufak tefek verileri ben size okuyacağım. İşte ilk bilmem kaç saniyesi daha hızlıymış bilmem falan, bunları boş verin tabii ki ama ufak bir bilgi edinmiş olalım. 68 gram cihaz, 3.0 var. Bluetooth özelliği var. Bluetooth 5.3. Bluetooth üzerinden 4 sürücüye bağlanabiliyor. Mesh sistemini açarsanız teorik olarak sınırsız. Eğer ki Mesh grup özelliğiyle bağlanırsanız 24 sürücüye kadar bağlanabiliyorsunuz. Konuşma süresi üzerinde yazan 24 saat. Bluetooth üzerinden, Mesh sistemi üzerinden de 17 saat. Açık konuşmak gerekirse hiç pilinin bittiğini ben hatırlamıyorum. Yani o kadar da çok sık şarj yapan bir insan değilim ama gerçekten çok aşırı derecede uzun sürelerde kullanabilirsiniz. Ayrıca da IP67 sertifikası var. Ben Hırvatistan'da sel içerisinde kaldım arkadaşlar. Ona rağmen herhangi bir sıkıntı cihazla alakalı yaşamadım. 3 yılda garantisi var. Ve de cihazın da arkasına durduklarını bu sayede kanıtladılar. Teşekkür ediyorum Sena'ya. Bu arada arkadaşlar faturasını da şöyle koyayım ben size. Bu cihazı kendim aldığıma dair. Yani parasını falan her şeyini ben verdim. Keşke sponsorlu olsa da biz de bunlara bu kadar paralar vermesek. Mesh 3.0 sistemine sahip. Gerçekten çok hızlı bağlanıyor. Yolda arkadaşlarımla hiç kopukluk vesaire ben yaşadığımı hatırlamıyorum. Tabii ki araya çok böyle virajlı yollara girdiğimiz zaman elbette ki kopukluklar oluşabiliyor ama hemen bağlanıyor yani. Ondan yana bir sıkıntı hiçbir zaman yaşamadım. 2 sene cihazı üzerinden konuşuyorum. Cardo ile hiç bağlantı yapma şansım olmadı. Zaten Sena da alsanız, Cardo da alsanız belli bir bütçenin üzerindeki cihazlarda çok bir sorun yaşayacağınızı ben inanmıyorum. Hem kalite açısından hem ses kalitesi anlamında hem de uzun vadede kullanım anlamında. Bayılıyorum bu magnet özelliğine. Şimdi arkadaşlar hadi gelin hep beraber kutumuzu açalım. Şimdi arkadaşlar ben bu kutuyu dediğim gibi 6 ay önce açmıştım. Çok büyük heyecanla. Hadi gelin bu kutuyu tekrardan açalım ve bakalım. Arkadaşlar bu arada kanala abone olursanız çok sevinirim. Evet. Bunları hiç okumadım. Keşke okusam. Üzerinde bunların pratik bilgiler yer alıyor. Kısa yollar arkadaşlar. Okursanız iyi olur. Böyle bir şey. Şurada ne vardı? Cihazımız burada. Şimdi burada ne var? Arkadaşlar bu arada paket bayağı dolu. Hani göreceksiniz zaten. Şöyle bir yandan şuraya sıralamaya başlayayım. İki tane şöyle
uzatma aparatı. Bunları ben kullanmadım. Gerek duymadım, ihtiyacım olmadı. Şu açık kasklar için olan. Benim açık kaskım da yok. Bunu da kullanmadım. Bu da duruyor. Bu da bağlantı aparatı. Şimdi bunda bir şey kalmadı. Şimdi asıl mal burada. Şu şekilde. Evet, bu şekilde. Bu bağlantı aparatı tık tık. Daha mı ağır ya? Oh, çok. Bunun magnetini bayağı bir iyi yapmışlar. Benimki bu kadar değildi ya. İlk çıkarışlarım bu kadar mıydı? Bir deneyeceğim şimdi. Yok, bu da sağlam. Bu da sağlam. Şimdi bunun yeri daha alışmadığı için muhtemelen bu şekilde geliyor da. Magnetik olayı gerçekten çok iyi. Bak tık. Bu kadar basit. Hemen aşağıda devam edelim bakmaya. Burada da öteki şeyi var. Bunları da şöyle koyalım. Bak dediğim gibi paket gerçekten o kadar dolu ki. O kadar dolu ki yani her şey sanki yedekli gibi göndermişler. Şunları da asıl birçok insanın muhtemelen alma nedeni şu şeyler. Yani bütün kasklarla böyle bir tarz yapabiliyorsunuz. Her renkte var. Başka bir şey kaldı mı? Yok. Bu kadar. Şu kutuları bir kaldıralım, devam edelim dostlar. Şimdi rüzgarlıklar vesaire. Bunları da şöyle çıkarayım. Hep beraber görelim. Buradaki 3M bantları. Bunu bile düşünmüşler arkadaşlar. Şimdi bu ne işe yarıyor? Bak burada da var 2 tane hatta. Şu şeyi kullanmadığın zamanlarda burayı kapatıyorsunuz. Harika. Harman Kardon. Ve gerçekten 6 aylık kullanıcı yorumlarıma göre gerçekten çok iyi ses arkadaşlar. İnanılmaz. Şimdi burada dediğim gibi 2 tane gönderiyorlar. Bununla bu birbirine çok benziyor. Aralarındaki fark bu açık kasklar için arkadaşlar. Bu da kapalı kasklar için. Ve de burada 2 tane Harman Kardon'un petleri var. Burada da aynı şekilde 2 tane. Siyahı, beyazı, grisi. Böyle parlak bir siyah. Ve tabii ki üzerinden gelen o gri rengi. Gerçekten çok iyi. Bir sürü şey göndermişler. Şimdi arkadaşlar bu kadar alet, bu kadar cihaz içerisinde muhakkak aslında düşündüğümüz zaman parasını hak ediyor. Şimdi düşündüğümüz zaman bir açık bir kapalı kaskınız var. Sadece şu cihazı aktararak yani birinden ötekisine bir scooter'ınız bir tane de işte uzun yol motorunuz var sallıyorum bir şehir içi bir uzun yol. Birinde kapalı kask kullanıyorsunuz, birinde integral benimki gibi kask kullanıyorsunuz. Kapalı kask, birinde de açık kask. O zaman direkt aktarım yapabilirsiniz bu cihazı. Tabii bir havalı özelliği var bunun. Hiç kullandım, hiç kullanmadım. Keşke bunun yerine kamera olsaydı. Işıklı böyle. Ve de bu ışıkları ayarlanabiliyor. Birazcık açarken birkaç saniye tutuyoruz. Kapatırken de bir kere basıyorsun, kapanıyor zaten. Onun dışında cihaz bağlantısını arttırmak için burada anteni var. Burası şarj yeri. Buradan da sesi aktarıyor. Ya da manyetik özelliğiyle de cihazı direkt çıkartıyorsunuz yerinden. Ne yapmak istiyorsanız o şekilde gidiyor. Ben bunu bu şekilde kullandım arkadaşlar. Siyah kasta bu parlak gri güzel durduğunu düşünüyorum. Tabii ki siyah da güzel. Burada çizilir mi diye bir derdiniz varsa ki bu 6 aydır kullandığım cihaz 12.000 kilometre. Hiç dikkat etmedim. Bu da sahibindeki de yeni cihaz. 6 aylık test sonucuna baktığımız zaman da öyle bir yıpranma görmedim ben. Çiziktir, şeydir yok. Eğer ki düşünüyorsanız uzun vadede cihaz çizilir mi vesaire 6 aylık cihaz bu şekilde gözüküyor. Şimdi şu Harman Kardon'lardan bahsetmem gerekirse arkadaşlar bunlar da gerçekten çok kaliteli. Çok mutlu etti beni yani inanılmaz. Birçok kere kaza yapmama sebebiyet veriyordu bu Harman Kardon'lar. Ya o kadar mı güzel olur? Basları,
Yani müziklerinize dikkat edin. Eğer böyle bir cihaza sahipseniz yolda dinlediğiniz müziklere gerçekten dikkat edin. İnsana kaza yaptırmaya itiyor. Kaska yapıştırmaya. Evet, kaska da yapıştırmak isterseniz bunu da göndermişler. Ben şunu kullandım. Bununla direkt şoyu da araya takıyorsunuz. Şu giriyor şu mandal. Kaymadı, hiçbir şey olmadı bugüne kadar. Gayet mutluydum ben. Ben bununla kullandım arkadaşlar. Şoyu kapalı kaskımda. Onun dışında kaskın üzerine nasıl durduğunu görmek isterseniz bu şekilde gözüküyor. Bunda da herhangi bir 6 ayda deforma vesaire sonucu da yok. Üzerine cihazı da takalım. Bu şekilde. Diğer interkom cihazlarında olmayan bir özellikmiş. Hiç kullanmadım. Bu cihazı açtıktan sonra böyle bir ışıkçık var. Hiç kullanmadım. Dediğim gibi gerçekten sağlam bir ışık. Hani karanlıkta fener niteliği görebilecek kadar yeterli. Bunu elbette kullanan arkadaşlarımız vardır. İşte gece bir şey olur. Elinde sürekli telefonla uğraşmak istemezsin. İki elinde boşta olmak zorundadır. O zaman Sena 60S yardımına koşabilir. Olduğunu bilmek bile bazen güzel bir duygu. Size bir cihazı tanıtayım. Şu iki düğmeye aynı anda bastığınız zaman cihaz açılır. Şu ikisine bastığınız zaman bir kere kapanır. Cihazımızı açtık. Ses seviyesini yolda yükseltmek için şu tekerleği çeviriyoruz ve ses seviyesi yükseliyor. Alçaltmak için bunu kullanıyoruz. Alçalıyor ve de şeyle beraber de, ışıkla beraber de gösteriyor. Tabii ki bunu yolda göremiyorsunuz. Onun dışında şu düğme mesh sistemini aktif eder. Bastığınız zaman yeşil yanar. Mesh sistemi aktif olur. Ve de belli bir yarıçaptaki bütün sürücülere yolda giderken bağlanabilirsiniz aynı kanal ve grup içerisinde. Bazen çok tatlı oluyor. Yolda muhabbet ediyoruz tanımadığımız insanlarla. Bunu da bu şekilde bir kere de bastığınız zaman kapanır. Şuradaki tuş fener özelliği. Bir kere basınca açılır, bir kere basınca kapanır. Burada da anten var. Sola doğru çektiğiniz zaman anten açılır. Kapattığınız zaman anten kapanır. Ayrıca buradaki ışıkları da kendi app'inden ayarlayabiliyorsunuz. Nasıl bir stil istediğinize dair. Çakmış. Bunları da app üzerinde zaten göstereceğim. Bağlantı hızını da göstereyim hemen. Bağlantı. Gerçekten çok hızlı. Sena app. Bu app sayesinde de ışıklarını ayarlayabiliyoruz. Cihaz bağlanıyor. Bağlandı. Maalesef arkadaşlar Türkçe dil seçeneği yok. Ben Almanca olarak ayarladım. Fakat siz İngilizce de yapabilirsiniz. Bright Glow'dan gece modunu seçerseniz bataryayı koruyor. Bu dinamik LED ile LED ışığını kapatıp açabiliyorsunuz. Bir de Glow Effect dediği, buraya bastığınız zaman cihazın nasıl bir renk vermesini istediğinizi seçebiliyorsunuz. Bir sürü renk seçeneği var. 12 tane. Renk değil de daha çok ne tarz bir ışıklandırma olsun. Ben bunu kapalı tutuyorum daha çok. Hoşuma gitmiyor. LED statüsü ben açık tutuyorum bunu. Onun dışında Mesh Intercom dediği, bunu açtığınız zaman şuraya basıp yeşile dönüyor. Buradan kanalları seçebiliyorsunuz. Burada Open dediği, ya kendinize grup oluşturabiliyorsunuz. Başkalarının dahil olmasını istemezseniz. Bluetooth intercom üzerinden başkalarına bağlanabiliyorsunuz. Daha çok kargo kullanıcıları için olsa gerek. Ben daha kullanmadım. FM radyo özelliği var. Başka da anlatabileceğim, günlük hayatımda kullandığım bir şey yok açıkçası. Burada cihazın ayarlarını yapabiliyorsunuz. Cihaz güncellemelerini otomatik olarak buradan yapabilirsiniz. Bu kadar basit. Bu da Sena 60S'in mobil uygulamasıydı. Bu elektronik aletlarda bu tip sorunlar her zaman meydana gelebilir. Önemli olan üretici bir firmanın ürünün arkasında ne kadar durduğu. Sena firması beni hiçbir şekilde mağdur etmeyip 2 gün içerisinde yeni cihazı gönderdi. Sizlere elimden geldiği kadarıyla 6 aylık kullanıcı deneyimi paylaşmaya çabaladım. Hem marka güvenilirliği ile alakalı çok güzel bir video oldu. Ayrıca da kutu açılışı da yapmış bulunduk. Paket dolu dolu. Gerçekten bütün motosiklet severlere bu cihazı tavsiye ederim. Ses kalitesi gerçekten inanılmaz. Benim asıl alma sebebim ses kalitesiydi. Ben teknik inceleme videosu çekmiyorum. Bununla alakalı eminim ki diğer arkadaşlarımız da çok güzel teknik bilgili videolar çekmişlerdir. Ben sadece sizlerle kullanıcı deneyimi paylaşmak istedim. Kanala abone olursanız çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.